Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda bu motiflerden çalışmıştık sizinle. Şimdi arkadaşlar bu motiflerden bu patiyi yapacağız arkadaşlar. Ben tekini yaptım, hazırladım. Bu şekilde sık iğne ile birleştirdim ve kalınca bir ev botu. Bakın bu ayakkabı gibi zaten. Bunun nasıl birleştiğini sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar toplamda 6 tekine 6 diğer tekine olmak üzere 12 adet bu motiflerimizden olması gerekiyor. Dediğim gibi ben evde kalan iplerimden şu şekilde 2 renkli 3 renkli olarak çalıştım. 2 renkli ana renk kullandım. Bakın 3 bu motiften 3 bu motiften ama siz hepsini de aynı yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim elimde bu renklerden vardı. Ben yetirmeye çalıştım yani iki çiftine, pardon bir çiftine. Şimdi arkadaşlar bunların size nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. Tamamen el yordamı ve kendimce karar verdiğim şekilde birleştirdim. Bakın şöyle dışarıdan sık iğne yöntemiyle. Şimdi arkadaşlar kabaca bakın, ben şimdi düzünden gösteriyorum. Biz bu şekilde düz tarafından doğru birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın ön kısmında açık renk kullandım. Şimdi altına şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle hem alt kısmı bakın bir tane de şöyle koyuyorum. Bunlar taban kısımlarımız, yani bir burası bir burası. Ve yan kısımları. Yan kısımlarını bakın ayağımızın yanına gelenler koyu renk yapmışım. Onlar da bakın ikişer tane şöyle yan tarafına birleştireceğiz. Ve ayağımızın ön kısmı, bu da arka tarafı, yani şurası bakın. Bu yandakileri de şu şekilde bakın birleştireceğiz. Ve birleşim yaptıktan sonra bu şekli alacak arkadaşlar. Şimdi ben beyaz iple, ortada kullandığım iple birleştirmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şimdi bunun birleştirmesine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın teki burada, ön kısmı, alt kısmını bakın koyu renk yapmışım. Yani bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi tamamen düz renkle yapabilirsiniz. Bakın şimdi alt kısmına koyu renk koymuşum. Şimdi ikisini şöyle elime alıyorum. İkisi de iç tarafları birbirine bakacak. Yani yüz tarafları dışarıda kalacak. Şimdi ipimi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Biraz kaldırayım size. Evet. Şimdi sık iğne yaparak başlayacağım arkadaşlar. Burada mantık ipimi kesmeden birleştirebildiğim yeri kadar birleştirmeyi düşünüyorum. Tabii ki tamamen dolaşılmıyor yani ipinizi kesmeden. Diğer bırakabildiğim kadar az yer bırakacağım. Diğerini de birleştirip yapacağım. Bakın şimdi şurada köşe kulaklarımız var. Şimdi bir köşesinden şöyle ipimi geçiriyorum. Şöyle iç taraftan. Şöyle 1 2 köşeye şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve diğerlerini de bakın şöyle ipimi şurada gizliyorum arkadaşlar içeri doğru. Diğerlerini de bakın şöyle zaten karşılıklı geliyor. Sık iğnelerin şöyle karşılıklı alarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bunu farklı yöntemlerle de birleştiren var ama ben patikte bu şekilde yapmayı tercih ettim. Karşılıklı denk gelecek şekilde birleştireceğiz. Şöyle aralarından alabilirsiniz. Şuradan ve karşı taraftan. Tamamen sık iğne arkadaşlar. Hem basit, pratik olsun, herkes yapabilsin diye öyle sık iğneyi tercih ettim. Şuradan, onu da karşısından. Şimdi arkadaşlar burada da bu köşelere de üçer tane, bakın şu köşelerimiz var. Bunları da üçer tane sık iğne batıyoruz ve şu yandaki bakın köşeye kadar geliyoruz. Buradan diğer motifimi birleştireceğim. Evet arkadaşlar bakın buradaki köşeme kadar geldim. Buraya da 2 adet sık iğne yaptım. Şimdi şu yandakileri birleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü bu taraftayız. Şimdi şu yan
kısmı, yani ayağımızın üstüne bakın gelen şu kısım burayı birleştireceğiz. Buna da bakın arkadaşlar. Şimdi önce şu taban kısmını ben birleştireceğim. Şöyle kapatıyorum bakın. Gene içler birbirine bakacak. Şimdi buradan da köşemi alıyorum. Bakın buradaki köşe, buradaki de köşeye. Buraya biliyorsunuz 2 adet sık iğne yapmıştık. Bir tane de bu birleştirdiğimizde yapıyorum. Ve yine aynı şekilde yandaki sıralarda birer adet sık iğne yaparak şöyle birleştiriyorum. Dediğim gibi şöyle düzgünce. Zaten yerleri belli arkadaşlar. Bakın her bir şurada sık iğnenin tepesine batıp karşı taraftan geçip oraya da sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi bunu siz gelişli güzel de yapabilirsiniz. Yani ben de ipimi kesmeden birleştirebildiğim kadar parçayı birleştirmek için bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz sıradan da başlayabilirsiniz. Yani nasıl size güzel geliyorsa, dediğim gibi tamamen doğaçlama yaptım tekini. Diğerini de bu şekilde yapayım dedim. Yapmışken de size paylaşmak istedim. Çünkü bir arkadaş sormuş nasıl birleştirdiniz diye. Kendimce birleştirdim arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi bakın arkadaşlar, köşeye geldik tekrar. Buraya şimdi bir tane yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Tek kanadını birleştirdik. Yani şuralar. Birini birleştirdik. Şimdi diğerini birleştireceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şu tarafa. Şimdi bunu yaptım. Şimdi burası da aynı bu renk olduğu için bundan koyacağım. Şöyle bakın. Bakın şimdi. Şimdi böyle bu tarafı birleştireceğim. Bakın şöyle. Her zaman iç taraflar birbirine bakacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi buraya bir tane yapmıştık. Bunu da getiriyorum. Diğerin bakın ucunun boşluğundan yine aynı boşluğa bir tane yapıyorum. Bakın. Buraya bir tane daha yapıyorum. Şimdi diğerlerini de tekrar tek tek sık iğne yapıp birleştiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sıralamayı tamamen kendimce uyguluyorum. Yani siz isterseniz ipinizi kesip de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben ipimi kesmeden ne kadar birleştirebilirsem o kadar birleştirmeye çalışacağım. Yani amacım bu. Daha farklı yöntemlerde biliyorsanız onları da yapabilirsiniz. Şöyle yaklaştırayım biraz. Yani bu modeli şu an çok popüler. Çanta yapıyorlar. Hırka yapıyorlar. Battaniye yapıyorlar. Örnek gerçekten çalıştım. Anlattım da size. Çok güzel ve basit bir örnek aslında. Göründüğü gibi aslında zor değil ve çok çabuk ürüyor ve çok güzel görünüyor. Boyutlu olduğu için. Şimdi arkadaşlar bakın. Burayı da birleştirdim. Şimdi bakın ön köşemizi yapacağız. Yani şu ön ayaklarımızın, parmaklarımızın olduğu kısmı burayı da birleştireceğim şimdi ben. Bakın şimdi burayı da birleştireceğim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Zaten iki parçam kalıyor. Arkayı da birleşimine geçeceğim ondan sonra. Bakın şimdi arkadaşlar burada köşede bakın. Şimdi bu iki köşeyi de birleştiriyorum. Şuraya ikisinin de boşluk olan kısmı bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde sık iğne yapacağım. Hepsini şöyle birleştirerek birer sık iğne.
Bakın burada köşelere geldik. Bu köşelerde de şimdi bunu tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi yarısı olmuş oldu. Şimdi diğer yarısını şöyle katlıyorum. Karşı taraftaki buradaki köşeyi de buraya birleştireceğim ve buradan devam edeceğim. Bakın buradaki köşeyi de şöyle alıyorum ve aynı ortaya, bakın üçünün ortası da birleşmiş oluyor. Bir sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bakın. Burayı da şimdi birleştireceğim arkadaşlar. İpimi keseceğim burada. Sonra arka tarafa geçeceğim. Yani ayağımızın arkası ve topuk kısmı ve arka kısmına geçeceğim. Evet arkadaşlar bakın. Buradan şimdi ipimi keseceğim. Son birleştirmemi de yaptım. İpimi keseceğim. Şöyle köşeye de ip kaydırma yöntemiyle bunu birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekeceğim. Şuradan ipimi kesiyorum. Arkadan ipimi yürüteceğim arkadaşlar. İçeri doğru çekip de bakın şu şekilde. Hemen her zaman her şeyde olduğu gibi ipimizi yürütmeden kesmiyoruz. Bunları sonra ben içeriden temizleyeceğim. Şimdi arka kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi arkada, burada da tekrar şöyle göstereyim. Şöyle parçamızı yerleştireceğim. Bakın bu ön yüzü. Şöyle iç taraflar birbirine bakacak şekilde olacak dediğim gibi. Bakın, önce şunları birleştireceğim arkadaşlar. Sonra bakın önce şu iki parça, yani şu topuk kısmı olan yeri birleştireceğim. Şuradan uç tarafından. Ondan sonra buradan kaldığım yönde diğerine bağlayacağım. Bakın şimdi şöyle iki ucunu alıyorum. Normal. Şöyle birleştireceğim. İki tane uç kısımlarından. Şöyle ipimi içeri doğru alayım. Şimdi orayı iki kez yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle aynı işlemi tekrarlıyoruz. Her birine birer kez sık iğne yapıyorum ve köşede şu ayak kısmımızın geldiği, arka topumuzun geldiği kısmında buralara üçer tane yapacağım. Sonra şu köşeye, bu köşeye geldikten sonra şurayı bağlayacağız. Bu bağladığımız parçayla. Burayı atladım mı? Evet, şuraya. Çekim yaparken örneğe bakmak da bazen zor oluyor. Çünkü telefondan doğru örmeye çalışıyorum. Bakıp kamerasında. Bazen atlıyor olabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burayı birleştireceğim. Şu köşeleri de üçer adet sık iğne yapacağım. Bu köşeye geldiğimizde tekrar görüşelim. Bunu bu tarafa bağlayacağım. Evet arkadaşlar bakın köşeye kadar geldik. Buraya da bakın köşeye bir tane sık iğnemi köşede tutturdum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle iç tarafa bağlayacağım. Ama tabii biz sık iğneleri ne taraftan yapıyoruz? Dış taraftan, yani şu şekilde tutacağız. Şimdi bunu da bu köşeyle birleştiriyorum. Bakın. Şurada köşeyle uçta. Şimdi buraya şöyle ayağımızın taban kısmında bitirmiş olacağız birleştirince. Aynı yöntemle her bir sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde şöyle muntazam bir şekilde denk gelecek şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu köşelerde de şu köşeleri birleştireceğiz. Ondan sonra zaten çok az bir kısmı kalacak. Patiğimiz bitmiş olacak. Oldukça basit arkadaşlar.
Dediğim gibi ben kendim yöntemimce ne kadar az ip kopararak o şekilde yapmayı denedim. Dediğim gibi siz her karede kopartıp da birleştirebilirsiniz. Size kalmış. Bakın arkadaşlar, orta kısmına geldim. Orta kısmını da şöyle birleştireceğim. Bakın. Şurada orta kısım var. Buradaki de. Şimdi bakın şöyle. Buradan alıyorum. Şimdi bir kere birleştirdim arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki bakın ortadan bir daha geçiyorum. Tekrar alıyorum. Bakın diğer kısmı da birleştireceğim. Burada bakın iki ortaya, şurada ortası var, köşesi. Buradaki köşeyi birleştirip yan kısmına geçeceğim arkadaşlar. Burada da yan kısmı bakın şu şekilde. Tabanda bunu çok açık bırakmıyorum. Şöyle köşelerinde biraz orayı dikiyorum ki ayağımızdan çıkmasın. Yani sizin bileğinizin kalınlığına bağlı açıkçası. Benim bileğim çok kalın olmadığı için, ayağımdan çıkmasını istemediği için şu kenarları biraz kıstım. Onları yapacağız. Dediğim gibi burayı tamamlayıp o kenar kısımlarına gelelim. Evet arkadaşlar, bakın şu köşeye kadar geldim. Köşede de bakın bir sık iğne yaptım. Bir tane daha alıyorum. Şu öndekinin köşesine batıyorum. Bakın. Şimdi dediğim gibi şu kenar kısımlarından biraz kısacağım. O yüzden şuradan buraya kadar ikisini bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi 1 2 4 ve 5. Bakın 5 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada topuğun bakın etrafını ve de şurayı sık iğne geçtim. Ama önce şu arka tarafı, yani ipimi koparmadan şurayı tamamlayacağım. Şimdi arka tarafa bakın, topuk kısmına gelen kısımdan sık iğnelerimi devam ediyorum. Bu şekilde. Sık iğnelerimi fazla gerdirmeyecek şekilde şöyle yapacağım. Dediğim gibi bu iplerimi sonradan tabii ki yürütüp temizleyeceğim. Şöyle köşe kısmına yine 3 tane. Sonra devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burada da aynı buradaki gibi ikisini bir şekilde birleştirme kısmı var. Burada bakın şurada 4, yandan 5 tane birleştirmiştim. Burada aynı şekilde şurada sayıyorum. Bir tane de şu boşluğu sayıyorum. Şuraya batacağımı. 1 2 3 4. Bakın. Şöyle. 1 2 3 4, bir de boşluk 5. Yani 5 adet yine buradan bir boşluk vererek sık iğneleri, bunların ikisini bir şekilde işliyorum. Bakın. 4, bir tane de şöyle boşluk kısmına 5. Bakın. Şimdi burada şöyle kenara şöyle ilmek kaydırmayla burayı şöyle sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Bunu buradan keseceğim. Aşağıdan yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi şurada bakın ağız kısmında da var. Orayı da tekrar ip ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kenar kısmına ip ekleyeceğim ve bu iple yapacağım. Bunu şu taraftan doğru ekleyeyim. Yani bu fark etmez. İster bu taraftan ister bu taraftan ağız kısmını kapatacağız. Şimdi ipimi şuradan alıyorum. Şöyle bir
zincir çekiyorum, sık iğne. Bunu da şöyle içinden doğru yürüteceğim. Ve burada da ön kısmı sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın bu tarafta sık iğne yapınca bitmiş olacak arkadaşlar işlemimiz. Şimdi bu kısımları da yapıp bakın burada da aynı bu şekilde buraya bir kere batıp aynı buradaki gibi birleştirme yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın burada şu boşluğa geldim. Bu boşluğa 2 tane, yani köşe boşluklarımız var ya, buraya 2 tane yapıyoruz. Bir tane de buradaki bakın boşluğun içinden yapıyoruz. Ve yandaki boşluğa geçiyoruz. Buraya da 2 tane. Çünkü bu biraz büyük olduğu için bir tane yaparsanız germe yapabilir, toplama yapar. Şimdi burada karşıya kadar yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Patiğimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Bakın. Önce evde giyilebilir, evde kalmış mesela böyle yün ipleriniz varsa, şimdi kış ayındayız arkadaşlar, ayaklarını sıcak tutabilir. Ben de bu motifi yapınca ne yapayım diye düşündüm, dedim. Bunları biz aslında çok önceden yapmıştım ben, böyle parçalı şey, tabi o zaman Instagram falan yoktu. O zaman yapmıştım. Daha önceden de böyle yani biliyorum da motifi yeni öğrendim. Yani bu desen motifi. Şimdi arkadaşlar bakın sonuna geldik. Buraya da yine bir ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve buradan keseceğim arkadaşlar. İplerimi yürüteceğim dediğim gibi. Bakın hatta şöyle ben bunu içeri çekeyim. Sonradan tertemiz yapacağım bunları. Şöyle şunu da içeri çekeyim. Ben bunları sonra temizleyeceğim. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Bunu ben size ayakta duruşunu da gösteririm. Bakın. Bu şekilde. Çok güzel oldular bence. Ayakta duruşunu da size çekip gösteririm. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Bakın. Bebeklerinize, kız çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bakın siz de kendinize evde, ben çift kattan çalıştığım için oldukça kalın oldu. Bunu tek kattan da yapabilirsiniz. Ben biraz bot gibi olsun istedim. Yani böyle panduflar gibi. Bu şekilde çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bir de videoların sonunda yorum bölümüne sağ tarafa kaydırınca orada hype puanı var arkadaşlar. O hype puanını da verdiğiniz zaman benim daha çok insanlar ulaşmama sebep oluyorsunuz. O da ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücreti yok. Dediğim gibi yorum kısmını sağ tarafa kaydırın. Orada hype puanı ver yazıyor. Onu basarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bana sormak istediklerinizi Instagram adresimden, o da Edda Tasarım aynı ismi. Oradan da ulaştırabilirsiniz. Orada daha aktif oluyorum. Genelde yanıtlama oranı daha yüksek oluyor. Oradan sorabilirsiniz istediğiniz şeyi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Faydalı olmuşumdur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar.